Garajımıza yeniden hoş geldiniz. Artık çok daha iyi şartlarda çalışacağız. Çünkü artık bir klimamız var, kıyafetlerimiz geldi. Ütü gibi çeken kameramızdan kurtulduk ve ses sistemimizi yeniledik. Sıcaklardan kurtulduğumuza göre de daha uzun süreler çalışabileceğiz. Geçen bölümde aracımızı 30 santim kısaltıp şasemizi yeniden birleştirmiştik. Bu bölümde daha da ileri gitmeye karar verdik. Şasemizin üzerinde çok fazla korozyon var. Yarışlar boyunca üzerinde biriken çamur, su bu korozyonun oluşmasını sağlamış. Dolayısıyla bugün niyetimiz bütün şaseyi çıplak bırakmak. Yani üzerindeki motor, şanzıman, amortisör sistemleri, taşıyıcılar, salıncaklar, neredeyse her şeyi sökeceğiz. Ve sonrasında bütün metal işlerimizi şase üzerinde tamamlayacağız. Metal işleri bittikten sonra ise bütün şasemizi zımparalayacağız. Ve korozyonlardan kurtulduğumuzda emin olacağız. Ve son olarak şasemizi boyayacağız. Böylelikle hem sağlamlığından emin olacağız hem de daha uzun yıllar bizimle beraber olmasını sağlayacağız. Hadi bakalım daha fazla konuşmayalım ve tekrar işe başlayalım. Her zaman olduğu gibi öncelikle neler yapacağımızı size göstermek istiyorum. Uzun bir iş listemiz var. Maalesef aracı artık toparlamaya başlamamız gerekirken biz bugün dağda sökeceğiz. Korozyon bu tarz araçlar için maalesef büyük bir sorun ve bu sorunu çözmemiz gerekiyor. Peki korozyon neden oluşuyor? Ben size biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Pick-up tarzı araçlarda aracın şasisi kupasından yani kabininden ayrı iki parça olarak bulunuyor. Üzerindeki koruyucu boya dış etkenlerden etkilendikçe zamanla aşınıyor ve dolayısıyla metalin çıplak kısımları ufak ufak açığa çıkmış oluyor. Sonrasında maruz kaldığı su, belki deniz suyu, çamur buralarda birikerek ve buralarda etkisini göstererek metalin ufak ufak paslanmasına sebep oluyor. Ve bu paslar önüne geçilmediği sürece daha da büyüyerek metalin çürümesine sebep oluyor. Dolayısıyla biz de bugün iş listemizi göz ardı edeceğiz ve bu sorunu ortadan kaldırmak için çalışacağız. Tabii bu işi nasıl yapacağız? Biraz da ondan bahsedeyim. Öncelikle aracın üzerinde şaseye bağlı olan her şeyden kurtulmamız gerekiyor. Motoru, şanzımanı zaten sökecektik. Çünkü onların da bakımlarını yapacağız. Aynı şekilde amortisör sistemi, jant, salıncaklar. Yani şasenin üzerine bağlı olan her şeyi bugün sökeceğiz ve daha sonra yarım bıraktığımız metal işlerini tamamlayacağız. Metal işlerinden kastım ise şu, aracık birleştirdiğimiz noktalara destek parçaları hazırladık. Bu destek parçalarını daha önce kaynakladığımız yerlerin üzerine monte ederek bu alanları daha güçlü yapacağız. Daha sonra şasenin üzerinde bulunan delikleri kapatacağız. Ufak tefek, hala eski yarışlardan kalma gereksiz metallerden kurtulacağız. Ve daha önemlisi kupayı yeniden aracın üzerine koyacağımız için kupa bağlantı noktamızı da 30 santim geri taşıyacağız. Evet, çok fazla iş var gibi gözüküyor. Maalesef birinin bunları yapması lazım. Biz de bugün bu işleri yapacağız. Hadi ufak ufak devam edelim. Aracımızı biraz kaldırdık. Yaşlı olduğum için bir sandalye ayarladım kendime. Daha rahat sökerim diye. Öncelikle jantları ve lastikleri aracın üzerinden alacağız. Daha sonra amortisör, salıncak ve direksiyon pompası diye gideceğiz. En sonlarda sanırım motoru ve şanzımanı söküyor olacağız. Başlayalım bakalım. Evet, jant ve lastik söküldü. Yavaş yavaş önce buradaki kopyaları söküyor olacağım. Kopya dediğim şey de aslında buradaki demir tokaya benzeyen şeyler. Bunlar olası bir durumda buradaki somunların yerinden çıkmasını önlemek için var. Bu da aslında önemli bir konu. Şimdi ön aksı söküyor olacağım. Burada kopilyasını söktüm.
aksı taşıyıcıdan ayırıyor olacağım. Evet. Aksı da buradan kurtarmış olduk. Burada kaliperimiz var. Kaliperden kurtaracağım. 15-16 alabilir miyim ya da 16 muhtemelen. Yanılmışım. 17 ya da 18. Daha bunlar oturacak yani. Bakıyoruz. Bu da tutmadı. 18. Tabii ki 19. Evet. 86. denememizden sonra 19 numarayla kaliperi sökebiliriz. Gücümün yetmediği noktada fizikten yararlanıyorum. Evet. Ne kadar da kolay söktük değil mi? Şimdi kaliperi böylelikle ayırdık. Balatalarımız da çok iyi durumda değilmiş. Kötüymüş diyebileceğim noktadalar. Bunlar da zaten değişecek. Evet, kaliperi söktük. Kaliperi sökünce diskimiz de ortaya çıktı. Diskimiz de çok iyi durumda değil tabii ki. Neden değil? Onu da göstereyim. Burada balatanın durumu belli. Artık metale kadar gelmiş. Haliyle metale geldiğinde burada diski de bayağı bozmuş. Ön yüzey fena olmasa da bunların hepsi elden geçecek, düzenlenecek şeyler. Yeni şeyler eklemeye devam ediyoruz. Taşıyıcımız hem salıncağa bağlı, üst salıncağa, hem rot koluna bağlı, hem de alt salıncağa bağlı. 3 noktadan aslında bağlı. Şimdi onları sökeceğim. Bakalım bu sefer tekte bilecek miyim? 22 alayım bir tane. Evet, bakalım tekte bildim bu sefer. Hayret. Burayı çözdük. Şimdi bunu sökmeden önce arada arkadaşlarım garaja geliyor. Yani bu arabayı tekrar nasıl toplayacaksın? Hangi cıvata nerede? Nasıl bileceksin? Diyor. Hepsi kafamda deyip yalan atıyorum. Ama aslında bunun için ufak bir ipucum var. O da şu. Şimdi ben burayı mesela söküyorum. Evet. Şuradan çıkan parçaları aynen çıktığı gibi buraya alabilirim. Ya da direkt olarak tekrar üstüne koyup aynı sırayla bağladığımda artık bu parçayı söksem de hangi cıvataları, hangi pulları hangi sırayla kullanacağımı bilebilirim. Ve bunları ben zaten biliyordum diye de hava atabilirim. Salıncakla devam edelim. Bu arada bu salıncakları da ben üretmiştim. Bu 4. sezonu, hatta 5. sezonu olacak neredeyse bu sene. Daha hiç bakım bile görmedi. Aşırı sağlam oldu. Bunu da hallettik. Salıncaklar birbirine çok benziyor. Bunun hangisi sağ, hangisi sol kısımları biraz karışık. O yüzden şimdi bu sol salıncağımız, bir kalem rica edeyim. Sol yazalım ki takarken bunun sol salıncak olduğunu rahat anlayabilirim. Bunu da vereyim sana. Burayı da aldık. Evet. Burada sırada aksımız var. Akstan önce amortisörü alacağım. Normal bir amortisör değil gördüğünüz gibi. Bu 16 inç King'in rezervuarlı internal bypasslı bir amortisörü. İnternette çok karşılaşmışsınızdır. Çöl yarışlarında, özellikle Trophy Truck denen araçlarda kullanılan bir amortisör bu. Aracın kabini dümdüz gitse de bu amortisörler çok ciddi şekilde aşağı tarafta çalışırlar. Bu da o amortisörlerden biri. Şimdi sırada bunu sökmek var. Hadi başlayalım tekrardan. Bunu bir kurtarayım buradan. Bu rezervuar ne işe yarıyor derseniz, rezervuarın içinde nitrojen var. Amortisörün içinde de yağ var. Buradaki rezervuar fazladan nitrojen ve fazladan yağ depolaması yapıyor. Böylelikle amortisör çalışırken daha soğuk kalabiliyor ve çalışma aralığı daha yüksek olabiliyor. Bu yüzden rezervuar amortisöre ek bir destek sağlıyor gibi de anlatabilirim. Evet, şimdi bunu buradan çıkarmam biraz zor olacak gibi. Amortisör hala kendini açmak istediği için buraları sıkıştırıyor. Alt salıncağı biraz yukarı alarak cıvatalarımızı gene yerine koyuyorum. Evet, limit strap dediğim şey bu.
Tabii bu bizim araca özel yapılmış, tasarlanmış şeyler. Normal diğer yarış araçlarında bunlar yok. Bizimki çok yüksek yolculuk yapabildiği için, yani çok yüksek aşağı yukarı hareket edebildiği için daha böyle manuel çözümlerle bu limitleri yapıyoruz. Burada amortisörün ball joint'i var. Artık gruptan ayrılmış. Amortisörler bakıma gittiğinde bunlar da bakıma girecek mecburen. Şimdi her yolu denedik ama maalesef çözemedik burayı. O yüzden Türkcan bize tilki kuyruğu aldı. Daha doğrusu tilki kuyruğumuz vardı. Metal ucumuz yoktu. Metal uç aldı. Şimdi son çare olarak burayı tilki kuyruğuyla keseceğiz. Sonunda söktük ama buradan yakından göstereyim. Yüzün içinde yamulduğu için sökemedik. Dolayısıyla buradan amortisörü ancak keserek çıkarabildik. 3 saattir falan bununla uğraşıyoruz. Şimdi bu amortisörü kaldırıyoruz. Evet, amortisörü söktük. Artık bu tarafta rot kolumuz kaldı, aksımız kaldı ve alt salıncağımız kaldı. Biraz yukarı alacağım. Evet, alt salıncağı da çıkardık. Bunu bırakalım. Evet, şimdi sağ tarafa geçtik. Bu arada yeni bir güncelleme ile karşınızdayım. Ustakem. Herkes aslında neler yaptığımı daha çok görmek istiyormuş. Onu anladım. Dolayısıyla bir göğüs kamerasıyla artık daha yakından söktüğüm şeyleri görebileceksiniz. Şimdi sağ taraftan devam ediyoruz. Gene aynı şekilde rot kolunu, taşıyıcıyı, alt salıncağı, üst salıncağı, diski, kaliperi alacağız. Daha sonra amortisör sistemlerinden böylelikle kurtulmuş oluyoruz. Sonrasında arka taraftan devam ederiz muhtemelen. En son ise motor ve şanzımanı alacağız. Devam edelim. Bu diskimiz daha iyi durumda kesinlikle. Şimdi sırada aks var. Burada ne kadar işimizi kolaylaştırıyor. Evet, ball joint hala taş gibi gerçekten. Yani tabii süper durumda değil. İyi olması şu hareketin daha sert olması kabul edilebilir ama boşluk olmadığı için hala kullanabilirim bunu. O da gayet benim için şu an için yeterli. Haberler iyi. Evet, çekebilirsin. Yaz üstüne. Evet, alt salıncakta kaldık. Burada tam bir mühendislik harikası var. Şurayı göstermek istiyorum. Burayı yaparken böyle yakın yapmışız. Biz bu arabayı sonradan 4x4'e çevirdik. O yüzden böyle hatalar normal. Bunu da güzelce boyar yerine koyarız. Biraz ağır sadece. Evet. Bunu da götürelim. Rot kolunu da söktük.
Ön tarafı bayağı bir toparladık. Salıncaklar, amortisörler hepsinden kurtulduk. Şimdi hem arabanın dengesini bozmayalım hem de aslında biraz daha elle tutulur iş yapalım diye şanzımandan öne doğru gelmeye karar verdik. Önce şanzımanın üzerinden alacağız. Sonra motor ve direksiyon kutusuyla devam edeceğiz. Bağlantı kısımları bunlar. Bir de ön diferansiyele bağlanan şaftımız var. Bu şaftı alacağız. Şanzımanı alacağız ve buradan çıkaracağız. Evet, bunu da aldık. Tamam. Tamam. Biraz yüke ver bakalım. Biraz daha. Tamam. Evet. Tamam. Geri çek. Dur. Şanzımanı aldık. Şimdi sırada motor var. Motoru sökmeden önce direksiyon pompasıyla beraber bağlı olduğu bir yer var mı? Onları da kontrol edeceğiz. Ama önce yağımızı boşaltalım. Ve bir isteğim de karteri sökmek. Karteri sökme sebebim ise alttaki motor yataklarını en azından görebildiğim kadar görmek istiyorum. Daha sonra kontrol edeceğiz ama bu aşamada lift de hemen altındayken kolay olacaktır. Hadi buradan da başlayalım artık. Burada önce bir yağımızı alalım. Hazır mıyız? Hoppa! Evet. Şöyle hafif gevşeteyim. Karteri iki sebepten ötürü sökeceğim. Bir, araba yukarıdayken alt yataklara bakacağım. Çok anlamasam da. Onun dışında motoru aldıktan sonra yere oturtacağız şimdilik. Karterin üstüne koyarsak yamulma ihtimali var. O yüzden öyle bir risk almıyoruz. Oo. Kısa bir aradan sonra tekrar devam edeceğiz. Şunu bir kurtarmam lazım. Evet. Evet. Sırada direksiyon kutumuz var. Can yüzün gülüyor. Direksiyon kutusunu gevşettik. Şimdi direksiyon pompasıyla olan bağlantısını buradan alacağım. Aynı şekilde buradaki boruyu alacağım ki sıkıntı yaşamayalım. Çok az kaldı. Evet. Motor kulaklarımız iyi gözüküyor. Motor kulaklarını söktüğümüz anda artık motorumuz çıkacak. Dolayısıyla artık arabayı liftten iyice aşağı indireceğiz. Motor askısını alıp sonrasında 4 tane civatayı sökerek motoru da arabanın üzerinden bugün alacağız. Heyecanlı mısın? Yorgunum desene. Motor krikomuzu. Ben tabii aletlere böyle isimler takıyorum. Kimini biliyorum, kimini bilmiyorum. Biraz kaldır. Bak şurada yerimiz var. Tamam. Biraz daha bas bakalım. Tamam, çok iyi. Şuradan cıvatalarımızı sökelim. Evet, güzel. Can, bunların yerlerini hatırlarız değil mi ya? Sırada motor var. Şu an bakalım. Motoru kaldırmak için hazırız. En azından çarpmayalım bir yerde. Kaldır. Artık sendeyiz. Kaldır. Biraz tutarken çek. Evet, evet, devam. Çek. Bu düşse zaten ben tutamam.
O yüzden çok uzatmadan Tamam. Feel like we got it. tamam. Good. Haha. Biraz kendine doğru çekebiliyor musun? Altına onun diferansiyeli koyabileceğim mi? Fine. Tamam mı? Tamam. Evet, Can'la ben bugün şanzımanı, motoru arabanın üzerinden aldık. Etrafta hala birkaç şey var. Biraz etrafı toparlayacağız şimdi. Sonra bunları da buradan sökerek arka tarafa geçeceğiz. Ve bugün arabanın üzerinden sökülecek her şeyi sökmüş olacağız. Güzel iş çıktı. Hadi bakalım. Günün zaferi. Ağırlık yok ya hiç. İnmiyor. Evet Türkcan. 2 kişi halledebiliriz bu işi. Hadi başkan. Şasemizin üzerindeki her şeyi söktükten sonra artık rahat bir nefes alabiliriz bugün. Giderek geriye gidiyormuşuz gibi hissediyorum ben nedense. Ama tabii bayramdan sonra işlerin biraz hızlanacağını öngörebiliyorum şu anda. Artık sırada şasemizin metal işlerini tamamlamak, zımparasını yapmak ve boyamak var. Bir sonraki bölümde artık bu işleri yapacağız. Sonrasında artık tek tek, ufak ufak aracımızı yeniden dizmeye başlayacağız. Bu bölümde denediğimiz göğüs kamerası fikri çok hoşumuza gitti. Ama maalesef orada da ütü gibi bir kamera kullanmışız gene. Biz de sizinle beraber öğreniyoruz. Daha iyi görüntü kalitesi ve daha iyi ses için çalışıyoruz. O yüzden bir sonraki bölümde çok daha net, çok daha güzel görüntülerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi bayramlar.